Hepinize selamlar. Bugün yine MM Performans'tayız. Çok ciddi ve güzel bir tabelası olmuş bu arada. Kendilerini tebrik ediyorum. Ta ilerlerden gözümüzü alıyor. Bu konuda çok iyi bir adım attılar. Bugün F80 kadranını benim arabaya takmaya çalışacağız. F80 kadranını takarken de bazı parçaların, bazı şeylerin yerlerini değiştirmemiz gerekiyor. Bazı eklemeler yapmamız gerekiyor. Şimdi onunla ilgili birazcık size bilgi vereceğim. Gelin içeriye doğru gidelim. Neler takıyoruz, neler takmıyoruz, ne parçaları ekliyoruz hepsine beraber bakalım. Şu anda daha önce ERT olarak taktığımız kadranı denemek için taktık arkadaşlar. Şimdi onu söküyoruz tekrardan. Arka tarafta kablolamalarımız olması lazım. Çünkü benimki standart göstergeydi. Yani gelişmiş değildi. Onunla ilgili bazı işlemler yapacağız. Mert Bey şu anda onu söküyor. Birkaç tane farklı aşama var. Bunların hepsini size göstereceğim ama bazı yerlerde detay vermeyeceğim maalesef. Herhangi bir proje vesaire yaparsanız o zaman ulaşabilirsiniz buna. Şu anda kadranı söküyoruz gördüğünüz gibi. Sökümü oldukça basit ama bazı yerlerde takılabiliyor. Ona bir dikkat etmek gerekir. Direksiyonla ilgili bazı yerlerde oynama yapman gerekebiliyor. Direksiyonu bu arada en öne kadar çekiyoruz. Çekerek söküyorsunuz, aklınızda bulunsun. Arkadaki kabloyu çekeceğiz. Şimdi burada MOS kablosu yapılacak. Benimki standart olduğu için o eksik. NBT'ye ayrı bir kodlama. Şu anda da görüyorsunuz. 30. Bakalım ne kadarını çalıştırabileceğiz. Full çalışmayacak maalesef. Bunu baştan biliyorum. Kadranın arkasında böyle bir şey var. Ben de ilk defa görüyorum. F80 göstergesini F30'a takabilmek için bir dizi işlem yapmanız gerekiyor. Az önce söylediğim gibi benim arabada gelişmiş gösterge olmadığı için bir kablo ile ek yapacağız. Onun haricinde bir tane gelişmiş göstergeye daha ihtiyacınız olacak. Buradan da bazı verileri, bazı bilgileri, bazı parçaları kullanmamız gerekiyor. Yani standart bir F80 kadranını tutup da kendinizin gelişmiş göstergesi olan arabanıza takarsanız bile birçok yeri çalışmayacak. Doğru düzgün size hiçbir bilgi vermeyecek. Bunları bağlayamayacaksınız. O yüzden biz buradan ikisini birleşimini yapacağız mecburen. Bu da bazı bilgiler gerekiyor. Evet, şu anda orta konsolda parçaları söküyoruz arkadaşlar. Çünkü yeni bir kablolama yapacağız. NBT'ye bir kablo gidecek. Gelişmiş göstergeye takabilmeniz için olması gereken bir kablo. Gelişmiş göstergesi olan araçlarda zaten bu kablo mevcut olacak. O yüzden ekstra bir kablolamaya gerek kalmayacak. Ama benimki daha önce dediğim gibi standart olduğu için bunu yapmamız gerekiyor. Evet, NBT'miz ortaya çıktı. Koltuk ısıtmalı panelimiz de geçti. Biliyorsunuz onu da ek yapmıştık. NBT ünitesini ilk gördüğüm zaman oldukça şaşırdım. Aslında bayağı kaba ve kalın bir parça. Ben nedense daha kibar beklemişim bunu. Ama ciddi büyüklüğü var. Arabanın o kısmı bayağı derin, içeriye doğru ciddi bir gidiş var. Şimdi oradaki kablolar sökülüyor. Onların yerine bazı MOS eklemeler. MOS kablosu çekilecek diyor. Evet, Mert aşağıdan bize sufle verdi. Ve o tarafta zibil kablo dolu arkadaşlar. Eğer benim gibi buradan hiç anlamıyorsanız, bu işlerden hiç anlamıyorsanız ellerinizi, kollarınızı oraya daldırmamanızı tavsiye ederim. Evet. Bu da bizim ünitemiz. O da geldi kenara. Şimdi burası kablo deryası. MOS kablosu yapacağız. MOS kablosu dışarıda abi, gelsin. Şu anda bizim kablo yeri boş, daha doğrusu soketimiz boş. MOS kablosunda da oradaki boş soketlerden birine ek yapıyoruz arkadaşlar. Bu gördüğümüz kablo, bu bildiğim kadarıyla optik kablo denen şey, doğru mu? Mikro optik MOS kablosu diye geçer. Evet, optik MOS kablosu. Onu orada bizim sokette boş olan yere takmış bulunuyoruz. Buradan da kadrana gideceğiz. Tabii bunu içeriden dolaştıracağız. Evet, şimdi size bahsettiğim değişim yapılacak. Gelişmiş göstergenin bazı parçalarını aldık buraya. Tabii bütün detayları söylemiyoruz. Evet arkadaşlar, kablolama işlemimiz tamamlandı. Arabayı çalıştırıyoruz. Şimdi burada iki tane sıkıntı var. Bir tanesi maalesef M3 göstergesinin fontlarını kullanamıyoruz. Tamamen
gelişmiş göstergeye dönüyor alt taraf. İkincisi de devir ışığı. Devir ışığının çözümünü buldum. Onu yapmamız biraz zaman alacak. Biraz uğraşmak lazım çünkü. Ama onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda bir arıza verdi ama onu birazdan sildiğimiz zaman tekrardan düzelecek. Bu şekilde çalıştırıyoruz ve biraz da gaz aldık. Aldık gazı gidiyoruz. Gördüğünüz gibi durum böyle. Evet, bütün işlemler bitti. Şimdi her şey hazır. Kadranı göreceksiniz. Birazdan da arabanın içinde giderken video çekeceğim. Kaybettiğimiz şeylerle ilgili bazı bilgiler vereceğim size. Ama kazanım genel olarak iyi. Evet arkadaşlar, gelişmiş göstergemiz, daha doğrusu F80 kadranımız ve gelişmiş gösterge kombinasyonumuz oldu. Maalesef şanzımandan direkt bazı bilgiler aldığı için şu anda F80'in altyapısını ve fontlarını kullanamıyoruz. Yani bunu kullanmanız mümkün değil. Mümkün olsaydı inanın ben bunu bulurdum ve kullanırdım. Ama maalesef öyle bir şansımız yok. O yüzden şu anda kadranımızı, F80 kadranımızı mecburen bir gelişmiş gösterge gibi kullanıyoruz. Bunun içinde navigasyonu görebiliyoruz, diğer bilgileri görebiliyoruz. İşte ne bileyim, Eko'ya geçiyor, bilmem neye geçiyor, Zart'a geçiyor, Zurt'a geçiyor, her şey var. Ama maalesef ben bu konuda oldukça üzgünüm. M3, M4 şeylerini kullanamıyoruz, fontlarını kullanamıyoruz. Böyle bir sıkıntı var. Ama bu kadranı da bundan daha iyi bir şekilde yapamayız. Şöyle bir ek kısım olacak. Göstergelerdeki LED lambalar yanacak. Bunun nasıl yanacağını buldum. Bunun için biraz zaman harcamam gerekiyor ama o yüzden şu anda bunu yapmadım. Ama böyle bir fark yaratacağız. Oradaki göstergelerdeki ledler de çalışacak ama onun dışında bir F30'a F80 göstergesi, F82 göstergesi taktığınız zaman sonuç bu olacak. Günü böyle bir özetleyelim bugün. Ne yaptık? F80 göstergemizi F30 aracımıza monte ettik. Montaj sırasında ne yaptık? MOS kablosu, bu optik kabloyu çektik. Bu çünkü benim aracım daha önce standart bir araçtı. O yüzden MOS kablosu yoktu. Onu bağladık. MM Performans'ta yaptık bunu. Bu arada bütün işlemleri orada yaptık. Bizim sponsorumuz, biliyorsunuz, teknik sponsorumuz. O konuda kendilerine çok teşekkür ediyorum. Buradan bu kısmı hallettik. Kablolamayı çektikten sonra F80 göstergesini F30'da direkt çalıştıramazsınız. Bunun için de tıpkı F80 vitesinde yaptığımız gibi bazı oynamalar yapmanız lazım. Bazı birleştirmeler yapmanız lazım. Bunlar işin püf noktası. Bunlar konusunda iyi bilgi sahibi olmanız, iyi araştırmanız gerekiyor. Bu projede ciddi olarak eline kadranını almış, takmak üzere olan ve bunu beceremeyen birileri olursa benimle iletişime geçebilir. Onlara yol gösteririm. Ama onun dışında hani böyle çok soranlara söyleyeceğim bir işlem olmayacak açıkçası. Bunları hallettik. Göstergede ne kaybımız var? Göstergede şöyle bir kaybımız var. F80 fontlarını yakalayamıyoruz. Artık onları kullanmamız mümkün olmuyor maalesef. Artı F80'deki bazı işte direksiyon tepkimesi, süspansiyon tepkimesi ve bu işaretler kayboluyor. Tamamen bir gelişmiş gösterge modunda çalışıyor alt kısım. Hani nasıl olacağını bilin en azından. Bunun haricinde şöyle bir şey var. LED'ler yanmıyordu. LED'lerin nasıl yapılacağını öğrendim. Onlar için biraz zaman ayırırsam oradaki devir ledlerini de yakacağız. Sonra sağa geliniz. Bu arada navigasyon konuşuyor. Navigasyonu da ekrandan şu anda çekebiliyorum. Biraz önceki videoda zaten görüyorsunuz. Ekrandan da çıkartabildik şu anda. Onun dışında da bu konuda başka söyleyeceğim bir şey yok. Ben memnun muyum süreçten? Memnunum. Harcadığım para çok fazla değil. Aldıklarım, sattıklarım birbirlerine denk geldi. Ama siz bunu yapmaya kalktığınız zaman muhtemelen kadran için bir tane gelişmiş gösterge almanız lazım. Bir de 3500-4000 civarında da bir kadran edinmeniz lazım. F80 kadran edinmeniz lazım. Bir de bunun kodlaması vesairesi size yaklaşık bir herhalde 6-7 bin lira gibi bir maliyeti olacak. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Bu konuda da hazırlıklı olmanızda fayda var. Bu işleme girmek istiyorsanız. Bir önemli nokta daha var. O da şapkam. Hemen Performans'tan bir tane şapka aldım. Bu şapkayı çok beğendim ama ben şapka takan birisi değilim. Kendime de çok fazla yakıştırmam ama yani renk, siyah renk çok güzel bir renkti. Üstündeki logosu, işte önündeki kırmızı ekstra işlemeleri benim çok hoşuma gitti. Bunu fotoğraflarda kullanırım muhtemelen diye aldım. Siz de isterseniz hemen Performans'a ulaşabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bugünkü videomuzda tamamlamış oluyoruz. Bugün ne yaptık? F80 kadranını F30'a adapte ettik. Tam olarak değiştirdik diyemeyiz. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.